Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Ramazan pidesi. Bu sene özellikle Ramazan pidesi üzerine çok fazla istek aldım. Bunu evimizde en lezzetli, en kolay, en güzel şekilde nasıl yaparız? Bunu sizlerle paylaşacağım elimden geldiğince. Malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle tarifim için yarım paket yaş maya kullanıyorum. Instant maya kullanacak arkadaşlar bir paket kullansalar yeterli olur. Yaş mayayı şöyle elimle iyice bir ufaladım. Üzerine 250 mililitre oda sıcaklığındaki suyumu ilave ediyorum. Mayayı suyun içinde şöyle birazcık eziyorum. Güzelce açalım. Ve daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. 1 çay bardağı yine oda sıcaklığında sütüm var. Onu da ilave ediyorum. Bu malzemeleri de şöyle bir karıştırıyorum. Ve kullanacağım unun küçük bir kısmını bu sıvı karışıma ekliyorum. Tarifimizde öncelikle bir ön mayalama işlemi yapacağız. İşimizin daha kolay olabilmesi için böyle değişik bir bakış açısı göstermek istedim size. Ön mayalama işlemi yaptığımızda çok daha kolay, hızlı ilerleyeceğiz. Bu un eklediğimiz sırada herhangi bir ölçüye gerek yok. Siz böyle göz kararı kek hamurundan biraz daha cıvık bir harç elde edene kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Önemli olan içinde yeterince un olması, mayayı aktif hale getirebilmesi. Evet, bu kıvam gayet güzel, yeterli. Kaşığı içinden alıp üzerinde böyle bir tabak yardımıyla kapatıyorum. Bu şekilde bir ortalama 8-10 dakika kadar ya da ortam sıcaklığına göre değişebilir. Mayanız böyle cam bir kapta yaparsanız güzel izleyebilirsiniz. Güzel köpürüp aktif hale gelene kadar bekliyoruz. Mayalı karışımım 10 dakikadır bekliyor. Zaten kapağı açtığımda mutfağa mis gibi mayalı hamur kokusu sardı. Bakın göz göz olmuş, görüyorsunuz, baloncuklar çıkmaya başlamış. Çok güzel bir şekilde mayaya gelmiş. Şimdi üzerine çeyrek çay bardağı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ayçiçek yağı da kullanılabilir. Diğer yağlarla da yapabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve kalan unun büyük bir bölümünü ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Şöyle elimizi hafif tutacak, yumuşakça bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ona göre unu kontrollü ekleyin. Kullanacağınız un miktarı kullandığınız unun markasına, çeşidine göre değişir. Ben yanıma 5,5 su bardağı kadar un almıştım. Tamamını ekledim. Görüyorsunuz hafif böyle elimi tutan bir hamur elde ettim. Yine bütün mayalı hamurlarda olduğu gibi özellikle ekmek hamurlarında buna daha çok dikkat edelim. Toparlandı deyip bırakmıyoruz. Ortalama 3-4 dakika kuvvetli bir şekilde böyle bırakmadan yoğuruyoruz. Yoğurma sırasında hamurun kıvamının katılaşmaması gerekiyor. Elinize çok yapışıyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa, yoğuramıyorsanız yanınıza bir kabın içinde su alın. Elinizin tersini hafifçe o suya böyle batırarak hamurunuzu o şekilde yumruklayıp yoğurun. Böylece elinize çok daha az yapışacak hamur. Kıvamı da bozulmayacak. Hamur kıvamını yeterince cıvık yaparsanız, çok katı bir hamur tutmazsanız riski olmayan güzel, kolay tariflerdendir aslında. Hamuru çok iyi bir şekilde yoğurdum. Sakız gibi oldu, yani çok güzel pürüzsüz bir kıvam oluştu. Şimdi yapmış olduğum hamuru şöyle tam ortadan ikiye ayırıyorum. Bu işlemi tartarak da yapabilirsiniz. Göz kararı yapacağım ben. Tekrar kapta mayalama yapmıyoruz. İşimizi kolaylaştıran kısım bu oldu. Ön mayalama yaptık. Mayamızı ekşittik zaten, gayet güzel bir şekilde mayanın aktif hale gelmesini sağladık. Şimdi bu ikinci kapta mayalamaya hiç ihtiyaç yok. Direkt işlemlerimize geçeceğiz. Yani mayalama süresinden birazcık tasarruf etmiş olduk. Şöyle çok ince, tuz gibi büyük bir tutam un aldım tezgahıma. Bu almış olduğum bir bezemi onun üstünde hemen şöyle bir yuvarlayacağım. Fazla da hatta unlu olsun istemiyorum. Şöyle fazlasını sıyıracağım. Hani hamur çok cıvık olduğu için tezgaha ve elinize yapışmasın. Amaç kolay işlem yapın. Bakın şöyle yanlardan katlaya katlaya 2 tur döndüm hamur bezemde. Yani 2 sefer içe doğru alttan yukarı katlama işlemi yaptım. Ve böyle yuvarlak bir beze haline getirdim. Bu birinci bezemiz kenarda beklesin. Hemen hamur kabını da iyice sıyırarak ikinci bezeyi de aldım. Onu da yine böyle yanlardan katlaya katlaya 2 tur, 3 tur nasıl istiyorsanız güzel bir yuvarlak oluşturana kadar çeviriyorum. Tezgahı ve elimi hemen hızlıca bir temizledim. Hamurum çok kurumasın. Ve tezgahıma şöyle 2 tane yağlı kağıt açtım. Üzerine birazcık yulaf kepeği serpiyorum.
Bunu büyük marketlerde bulabilirsiniz. Hamurlarımı tam kağıtlarımın ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve üzerlerini şöyle büyük kaselerle kapatacağım. Birine hamur yoğurduğum kabı kapatıyorum şu şekilde. Diğerini de yine şöyle geniş ağızlı bir cam kase kapatıyorum sizin rahat görebilmeniz için. Ve bu şekilde ortam sıcaklığına göre yine de değişir ama en az 20 ila 40 dakika arasında bir mayalanma süresi yapmanız gerekiyor. Mayalamaya bıraktığım hamurlar yaklaşık 45 dakikadır bekliyor. Ekmek hamurları ne kadar güzel, çok uzun süre mayaya gelirse o kadar lezzetli oluyor. O nedenle hani kabardı deyip bırakmayın. Çok aceleniz yoksa 45 dakika ile 1 saat arasında mayaya getirmenizi tavsiye ederim. Şimdi pidelerin üzerine sürmek için bir yumurta sarısı aldım kaseme. 1 yemek kaşığı da yoğurt aldım. Üzerine şöyle çay bardağının dibinde bir parmak içme suyu ekliyorum. Ve bu üçünü iyi bir şekilde çırpıyorum. Tamamen yoğurdun hiç pütürü kalmasın. Bu arada fırınımı da 220 dereceye ayarladım. Şu an ısınıyor. Pideleri sıcak fırına atmamız çok önemli. Şimdi şöyle ilk hamurumuzdan başlayalım. Mis gibi de kabarıp mayaya gelmiş. Hazırlamış olduğum yumurtalı bulamaçtan şöyle üzerine birazcık döküyorum önce. Sonra iki elimin parmaklarını da bulamaca batırıp şöyle üzerine iyice bir yayalım öncelikle. Pidemi güzelce şekillendiriyorum. Şöyle tırnak uçlarımla kareler olacak şekilde basıp yayıyorum. Yayarken biraz böyle yana doğru esnetelim. Böylece şekli büyüyecek. Şöyle hemen kağıdımı çevireyim. Yine biraz daha bulamaca elimi batırıp bu sefer de böyle bu tarafa doğru yayıyorum ve tırnak atıyorum. Bu tırnaklama işlemini yaptıktan sonra mümkün olduğu kadar çabuk fırına vermeniz gerekir. Yoksa bu tırnak izleri çok kalıcı olmaz. Şöyle yumurtalı karışımdan da üstlerine yine birazcık sürüyorum. Daha sonra üzerine biraz çörek otu serpeceğim. Biraz da susam ekleyeceğim. Karışık kullanacağım. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Birinci pidem pişmeye yakında ikinci pideyi hazırlayacağım. Onu da bunun peşine hemen fırına vereceğim. Şöyle kağıdımı tutuyorum ve dikkatli bir şekilde hemen pideyi tepsime geçiriyorum. Kağıdın yanlarından da tepsime böyle az az su damlatacağım. Bu hem kağıdın ilk etapta uçuşmamasını, ısıyı her tarafa eşit almasını sağlayacak pidenin üzerinin. Hem de ilk pişmeye girdiğinde fırında ufak bir buhar oluşturacak, nem oluşturacak. Nemin etkisiyle hafif kabuklanacak, çok daha lezzetli olacak. Şimdi hazır olan pideyi önceden ısıtmış olduğum 220 derecelik fırına götürüp pişmeye bırakıyorum. Pide tepsimi fırının orta rafının bir altına veriyorum. Yani çok yukarıya yakın bir şekilde sürmeyelim tepsimizi. Ve çabuk pişecek, kontrollü davranalım. Ortalama 12-13 dakikada pidemiz hazır hale gelecek. Ramazan pidemizin ikisi de fırından çıktı. Hala sıcaklar, dumanlar üstünde. Çok fazla dinlendirmeye bile ihtiyaç duymadan şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bakın, dışı böyle hafif çıtır ama pufur pufur da çok güzel bir pidemiz oldu. Gerçekten şu an el yakacak kadar sıcak. Ona rağmen içinin ne kadar harika çektiğini görüyorsunuz. Fırındakiler aratmayacak kadar lezzetli bir pide tarifi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir Ramazan diliyorum. Sevgiler.